Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aracım için Temu'dan aldığım iki ayrı ürünü inceleyeceğiz. Birinci ürünümüz burada bir araç ısıtıcısı var arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Ve bir hızlı kablosuz şarjımız var. O da burada arkadaşlar. Bu iki ürünü birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle Temu'ya ürünleri bize gönderdiği için ve videomuza sponsor olduğu için teşekkür ederek başlamak istiyorum arkadaşlar. İlk olarak araç ısıtıcısıyla başlayacağım. Ancak ürünleri incelemeden önce birkaç soruya cevap vererek başlamak istiyorum. Öncelikle Temu'dan aldığım ürünler gümrüğe takılır mı, bana ulaşır mı gibi sorularınıza cevap, herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Tabii ki öncelikle Türkiye için konuşmam gerekirse bir ayda 5'ten fazla paket almamışsanız. Ayrıca Temu bu optimizasyonu son derece iyi bir şekilde gerçekleştirmiş. Temu'nun internet sitesine girdiğiniz konuma bağlı olarak, girdiğiniz ülkeye bağlı olarak arkadaşlar size gönderebileceği ürünleri listelemekte. Yani Türkiye'den giriyorsanız zaten satın alabileceğiniz ürünleri görüyorsunuz. Onun haricindeki ürünler listelenmiyor arkadaşlar. Bu sayede ürünleri vergiler ve kargo ücreti dahil şekilde alıyorsunuz. Yani ürünü aldığınızda ürün direkt olarak kargo firmasıyla vergileri ödenmiş, gümrükleme işlemi yapılmış olarak size iletiliyor arkadaşlar. Bunu belirttikten sonra bir sonraki bilgiye geçiyorum. Şu an ekranın sağ tarafında gördüğünüz kare kodu taratarak arkadaşlar bu ürünleri ve diğer seçili ürünleri Temu'dan daha önce alışveriş yapmadıysanız gerçek fiyat üzerinden %60 vergi ile 33 lira gibi bir fiyata satın alabilirsiniz. Dediğim gibi videonun şu an sağ tarafında bulunan kare kodu taratarak Temu uygulamasını daha önce kullanmamışsanız indirip kullanabilirsiniz. Bu bilgiyi verdikten sonra yine ekranın sol tarafında bulunan şu an gördüğünüz kodu Temu'nun ana sayfasındaki arama çubuğuna yazarak seçili ürünlere erişebilirsiniz. Yine buradan seçili ürünlerdeki indirimleri görebilir ve faydalanabilirsiniz dedikten sonra ürünlerimizi incelemeye başlıyoruz. Zaman kaybı olmaması adına burada ana ünitemizi yani ısıtıcımızı masanın üzerine aldım arkadaşlar. Özellikle kış aylarında dizel araçların geç ısınması gibi bir problem var. Ya da camlarda buğu oluşması gibi, buz oluşması gibi durumlara karşı böyle bir cihaz aldım. Ben de deneyeceğim sizlerle birlikte. Cihazımız bu şekilde geliyor. Şurada bir yapıştırıcı plakamız var arkadaşlar. Buraya yapıştırarak, bu çift taraflı bir yapıştırıcı, yine sabitlemek istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz ki sabitlemek benim çok fazla tercihim değil. Burada tercih tamamen size kalmış. Burada bulunan çakmak girişi üzerinden cihazımız enerji alıyor. Cihazı çalıştıracağız. Birlikte çalışıp çalışmadığına bakacağız. Nasıl çalıştığına bakacağız. Yine termal kamerayla da cihazımızın ısı dağılımına ve çıkıştaki sıcaklık bilgilerine bakacağız arkadaşlar. Termal kamerayla bakmak her zaman bizim için daha fazla avantaj sağlıyor. Bu sayede ısı hareketliliğini diğer termometrelerdeki tek nokta yerine daha iyi bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi cihazımıza güç verelim. Voltaj bilgisi, akım bilgisi ve diğer özelliklerine bakacağız. Ardından cihazımızı sökerek iç yapısına da sizlerle birlikte bakmak istiyorum. Kutu içerisinden çıkan broşürü sizlere göstermek istiyorum. 12 voltta 150 watt ve 24 voltta 180 wattlık bir güç verebiliyor arkadaşlar. Yine otomatik olarak cihazımızın sıcaklığının değişebildiği anlatılmış. Bunu arkadaşlar bunun içerisinde bulunan bildiğim kadarıyla bir PTC ısıtıcı var. Bununla gerçekleştiriyor. Yine şu çakmak girişini göstermek istiyorum. Daha doğrusu çakmaklık bağlantısını göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada bir sigorta var. Olası riskleri azaltmak için bu girişe de bir tane sigorta yerleştirilmiş. Bu bilgilerin ardından artık cihazımıza güç verebiliriz. Tüm testleri rahat bir şekilde yapabilmek adına evde harici bir güç kaynağı üzerinden cihazı çalıştıracağım arkadaşlar. Burada açma kapama ve sıcak ve soğuk üfleme sağlayan bir butonumuz var arkadaşlar. Buradan sadece soğuk olarak hava üflerken buradan da sıcak üfleme sağlanıyor. Isıtıcıyı özellikle şu an gördüğünüz ayarlı güç kaynağıyla çalıştıracağım. Bu sayede voltaj, akım ve anlık olarak güç bilgisini alacağız arkadaşlar. Hemen bağlantıları gerçekleştiriyorum.
Tıpkı arabadaki gibi buradan artı ve buradan eksi vererek cihazıma enerji veriyorum arkadaşlar. Öncelikle fan moduna alalım. Hemen araç elektriği çalışırken araç 14.4 volta kadar çıkabilir. Ben de 14.3 voltta bırakıyorum arkadaşlar. Boştayken fan sesimiz bu şekilde gayet de güzel üflüyor bu arada. Hani şöyle göstermem gerekirse arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz. Ve yaklaşık olarak 4 wattlık bir güç tüketiyormuş. Cihazı kapatıyorum. Hemen ısıtıcı modunu alıyorum arkadaşlar. Şu an ısıtıcıyı açtım. Benim ayarlı güç kaynağım maksimum 10 amper verebildiği için arkadaşlar burada limitleniyor. Yaklaşık 113 wattlık bir güç veriyor arkadaşlar. 150 watt'a çıkamıyorum. Muhtemelen bu 12 amper civarında bir akım çekiyor. Ancak benim güç kaynağımın limitlerine ulaştığı için gerilimim 11 volta kadar düştü. Ve çekilen akım 10 amper ve cihazımız şu an 110 wattlık bir güç tüketiyor. Ve şu an oldukça güzel, tatlı bir sıcak geldiğini de söyleyebilirim. Yani aslında cihazı tam performanslı kullanamamamıza rağmen gayet güzel çalıştığını söyleyebilirim arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Oldukça çabuk bir şekilde ısındı. Şurayı biraz elimle kapatacağım arkadaşlar. Hava akışı olmadığı zaman içindeki ısıtıcı maksimum değere ulaştığında çekilen akımın düşmesi gerekiyor. Ancak maksimum değere ulaştıramadık tabii ki. Hemen termal kamerayla bakıp cihazın hava çıkışındaki hava sirkülasyonunu sizlere göstermek istiyorum. Termal kamerayla bakacağız arkadaşlar. Şöyle ışığı azaltacağım. Gördüğünüz gibi buradaki sıcaklığı görebilirsiniz. Şu an yaklaşık 66 santigrat derecelik bir sıcak hava geliyor. Şöyle gösteriyorum. Ayrıca cihazın kutusundaki ısı dağılımının bu şekilde olduğunu görebilirsiniz ve kablolar ısınmış durumda arkadaşlar. Şu an termal kameradan da görüyorsunuz. Elimle tuttuğumda ise birazcık sıcak olduğunu söyleyebilirim. Şöyle termal kameramı ayarlarsam yaklaşık 52 derecelik bir sıcaklığa ulaşmış. Tabii burada kablonun açık olmamasının da bir etkisi var arkadaşlar. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Şu an gayet güzel sıcak bir havanın geldiğini söyleyebiliriz. İsterseniz bu cihazın içerisini açalım ve bir de iç yapısına birlikte bakalım. Arkadaşlar cihazın iç yapısı bu şekilde, çok fazla bileşeni yok. Bir tane açıp kapama anahtarı var. Şurada görebilirsiniz. 3 konumlu bir anahtarımız var. Cihaz içerisinde ise bir tane PTC ısıtıcı ve arka kısmında bir salyangoz fan var arkadaşlar. Salyangoz fanımız havayı PTC ısıtıcıya göndererek buradan geçerken havanın ısınmasını sağlıyor. Hemen buna güç vereceğim. Size göstermek istediğim bir olay var arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi cihaz çalışıyor. Bakın hava sirkülasyonunu durduracağım ve PTC ısıtıcının normalden fazla ısınmasını sağlayacağım. PTC ısıtıcı normalden fazla ısındığında arkadaşlar çektiği akımı şurada görebilirsiniz. Bakın güç yavaş yavaş düşüyor arkadaşlar. Azaltacak. Bunları maksimum değerlerini aldık. Bakın çekilen wattın düştüğünü görebilirsiniz. Birazdan çekilen akım da düşmeye başlayacak. Bu sayede arkadaşlar PTC ısıtıcı bir nevi güvenlik önlemi almış oluyor. Belli bir güce çıktığında arkadaşlar sıcaklığın sabit kalabilmesi için çektiği akımı aşağı doğru düşürüyor. Bakın şu anda fanı elimle durdurdum ve PTC ısıtıcı normalden fazla ısındığı için 2 ampere kadar düştü. Fanı bırakacağım arkadaşlar. Bunu da küçük bir bilgi olarak verelim. Bir çeşit güvenlik önlemi olarak düşünebilirsiniz.
Şu an tekrar fan çalışmaya başladı ve artık 100 Watt gibi değerlere hemen çıktı arkadaşlar. Çünkü hava geçişiyle sıcaklığı düştüğü için daha fazla akım çekmeye başladı. Böylece ısıtıcımızı inceledik. Şimdi kablosuz şarjımıza geçebiliriz. Yine ısıtıcıya ait barkodu da ekranda paylaştım arkadaşlar. Bu kodu taratarak yine ısıtıcımıza ulaşabilirsiniz. Temu'dan aldığım diğer cihazım manyetik kablosuz şarj cihazı. Şimdi bunu inceleyerek başlamak istiyorum. Öncelikle kutu arkasını gösteriyorum arkadaşlar. Burada giriş gerilimimiz ve giriş akımlarımız yer alıyor. Cihazımız 5 Watt, 7,5 Watt, 10 ve 15 Watt'lık çıkışları verebiliyor. Bunu neye göre belirliyor diyecek olursanız bunu sizin kullandığınız telefonun şarj protokolüne göre belirliyor. Benim elimdeki cihazlar, kullandığım telefonlar maksimum 10 Watt'lık şarj protokolünü destekliyor ve benim bunu kullanabileceğim maksimum güç 10 Watt, ancak elinizdeki cihaz 15 Watt'lık şarj protokolünü destekliyorsa bu cihaz ile 15 Watt'a kadar şarj edebilirsiniz. Kablosuz şarj cihazımız bu şekilde kutudan çıkıyor. Gayet şık bir görünümü var arkadaşlar. Yine 1 metrelik bir Type-C kablo ile geliyor. Kablomuzu hemen bu şekilde gösteriyorum. Kullandığınız cihazın, daha doğrusu buna güç sağladığınız cihazın da yine hızlı şarj protokollerini desteklemesi gerekiyor. Şimdi testlerimize başlıyoruz. Gelin birlikte cihazımızı çalıştıralım ve gerçekten üzerinde yazan değerleri veriyor mu? Bunları test etmeye çalışalım. Öncelikle test işlemi için 100 Watt'lık bir adaptör kullanacağım arkadaşlar. Bu adaptörümüz 100 Watt'a kadar güç verebiliyor. Benim Havyalar'da kullandığım adaptör ve yine üzerinde kullanılan şarj protokollerini görebilirsiniz. Hemen hemen bütün standartları desteklediği için bunu kullanacağım arkadaşlar. Güç vermek için bu adaptörü kullanacağız. Yine bağlantımı yaptım. Ardından 220 voltluk gücümüzü verelim ve telefon şarjına başlayalım. Şarj esnasındaki güç bilgilerini okuyabilmek için bu şekilde bir kablo üzerinden besledim arkadaşlar. Bu sayede şarj cihazımızın, kablosuz şarj cihazımızın çektiği voltaj, akım ve toplam güç bilgisini okuyacağız. Şu anda boşta arkadaşlar, 9 voltluk bir gerilim ile besleniyor. Şu an elimdeki telefon maksimum 10 Watt'a kadar kablosuz şarjı destekliyor. Buradan hızlı kablosuz şarj yazısını gördünüz. Ancak manyetiği çok iyi değil arkadaşlar. Buradan düşüyor. Fakat yapıştığını söyleyebilirim. Şöyle göstermem gerekirse arkadaşlar, biraz beklememiz gerekiyor. Telefonun şarj durumuna göre şu an %67'ymiş. Bu 10 Watt'a kadar çıkabilir. Hatta 15 Watt'a kadar çıkabilir arkadaşlar. Maksimum 15 Watt'ı destekliyor. Şu anda 7 Watt'lık bir güç ile şarj oluyor. Hemen diğer telefonuma geçmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle kılıfının arkasında manyetik şarj cihazı için bir platformu var. Hemen oraya yerleştiriyoruz. Bakın. Gayet sıkı bir şekilde tuttu. Tekrar gösteriyorum, bakın. Burada. Ve telefonumuz şarja geçti. Hemen buradaki bilgilerini okuyacağım. Bu telefon ise maksimum 15 Watt'a kadar çıkabilir arkadaşlar. Ancak şarjı şu an %98 seviyesinde olduğu için şöyle gösteriyorum. Çok fazla yükselmeyecektir ama gördüğünüz gibi manyetik kablosuz şarj cihazımız son derece sıkı ve güvenli bir şekilde tutunuyor. Bu da gayet başarılı olduğunu gösteriyor. Ürüne ait satın alma etiketini hemen sol tarafta sizin için paylaştım. Temu'ya ürünleri bize gönderdiği için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi gelin göstermiş olduğum seçili ürünlere nasıl ulaşabilirsiniz? Temu'nun internet sitesi üzerinden bunları sizlere anlatalım. Şu an Temu'nun ana sayfasını görüyorsunuz. Sol tarafta gösterilen kodu arama çubuğuna yazarak seçili ürünlere erişebilir ve seçili ürünleri indirimli bir şekilde alabilirsiniz. Ayrıca videonun açıklamalar kısmında incelediğim ürünlere ait
bağlantıları ve yine sizin için Temu uygulamasına ait bağlantıları paylaşmış olacağım. Açıklamalar kısmını ve sabitlenmiş yorumu inceleyerek gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.